Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta ay tutulmasının öncesinde son bir senenin muhakemesini yapma zamanı olacak. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 17-23 Mayıs haftası gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Bu hafta 20 Mayıs'ta kadar Güneş Boğa burcunda olacak. 21 Mayıs'tan itibaren Güneş İkizler burcuna geçecek. Venüs ve Merkür İkizler burcundaydı. Şimdi Güneş'te katılacak. Artık İkizler burcunun özelliklerini daha baskın hissedeceğiz. Daha fazla iletişim halinde olacağız. Araştırmalarımızı çoğaltacağız. Yazıyla, kitapla, kütüphaneyle, şiirle daha fazla zaman geçireceğiz. Duyguları yazıyla anlatmaya çalışacağız. 26 Mayıs 2021'de Yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek. 10 Haziran 2021'de İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Ay tutulması geçmişte yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi sorgulama zamanı olacak. Geçmişten ders çıkartıp geçmişle vedalaşma zamanı olacak. Artık yeni sürece yer açacağız. Güneş tutulmasıyla birlikte de yeni bir süreci başlatacağız. Doğum haritanızdaki İkizler burcu ve Yay burcunun olduğu gezegenler ve evler bize bununla ilgili işaretleri verecek. Bu ay tutulması ve güneş tutulmasından en çok Yay burcu, İkizler burcu, Balık burcu ve Başak burcu etkilenecek. Geçmişle vedalaşma zamanı olacak. Yenilikleri yaşamaya başlama zamanı olacak. Köklü değişimler tetiklenecek. Bu hafta Mars Yengeç burcunda ilerliyor. Nisan sonundan beri Mars Yengeç burcunda ilerliyor. Bu haftada geçmişle olan bağlar sürekli gündemde olacak. Arkeoloji, geçmiş yaşantılar, eski uygarlıklar, ülkelerin geçmişteki konuları tekrar gündeme gelecek. Bunlar bazı ülkelerin kaderini değiştirecek. Natal haritasında Yengeç burcu etkisi olan ülkeler adım adım bu yenilikleri görecekler. Natal haritasında Yengeç burcu etkisi baskın olan ülkelerde bir adım daha önde olacak, güçlerini gösterecekler. Kişisel olarak Yengeç burcu doğum haritamızda hangi gezegendeyse, hangi evdeyse biz de o konularda güçlü olacağız. Değişimleri hayatımıza o konularda katacağız. Bu hafta ay tutulması öncesi doğal afetler yaşayabiliriz. Yangınlar, patlamalar, hava yollarıyla ilgili kazalar, uzayla ilgili haberler daha fazla gündemde olacak. Hukukla ilgili konular bütün dünyada gündemde olacak. Askeri konular, rütbeler, darbeler bütün dünyada konuşulacak. Bütün dünyada askeriye ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Askerlerin davranışları, konuşmaları, yazıları tartışılacak ve bu sonuca bağlanacak. Hukukta liderlerle ilgili konularda sonuçlanmalar olacak. Eğitim konularında son bir senede karşımıza çıkan konuları artık netleşecek. Yeni sistemler kabul edilecek, yenilikler katılmaya devam edilecek. Seyahatler, yurt dışı gezileri, uzun yolculuklar, turizm, lojistikle ilgili alanlarda, uçaklarla ilgili konularda son bir senedir karşımıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceğiz. Bunlarla ilgili yeni sistemler, yeni aletler hayatımıza daha fazla yer almaya başlayacak. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceğiz. Son bir senedir karşımıza çıkan konuları artık kabulleneceğiz. Bu hafta Jüpiter Balık burcunda ilerleyecek. Şanslı olduğumuz alanlarda çifte şans karşımıza çıkacak. Kova burcu para konusunda şanslı olacak. Akrep burcu aşk konusunda şanslı olacak. Terazi burcu sağlık konusunda şanslı olacak. Ancak bunun farkına varmazsa sorunlarla karşılaşabilir. Psikolojiyle, sosyolojiyle, mistik konularla, sağlıkla, psikik güçlerle ilgili işi olanlar bu hafta daha fazla para kazanacaklar. Önümüzdeki sene bu konulardaki işler daha fazla kazanç sağlayacak. Şimdiden bunlara yatırım yapabilirsiniz. Önümüzdeki sene sağlık alanında özellikle beş duyuyla ilgili sorunlar daha fazla olacak. Ayaklarla ilgili sorunlar daha fazla olacak. Psikolojiyle ilgili sorunlar daha fazla olacak. Şimdiden bu konularla ilgili çalışmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Ülkelerle ilgili konulara bakacak olursak, İngiltere'de hafta başında çocuklarla ilgili eğitim konularında yeni gelişmeler olacak. Finans konusunda yeni kararlar alınacak. Yeni yeraltı kaynakları keşfi yaşanabilir. Bu konu önümüzdeki sene daha fazla gündemde olacak.
Fransa ekonomi alanında son bir senedir zor bir süreç geçirdi. Bu durum bu haftada devam edecek. Ülke içinde yeni hukuk yasaları açıklanacak. Özellikle askeri konularda önümüzdeki hafta yeni hukuksal yenilikler onaylanacak. Yabancı ülkelerle olan işbirliklerinde yeni bir dönem başlayacak. Ülkelerle olan ortaklıklarda Eylül ayından sonra değişiklikler yapılacak. Önümüzdeki hafta seyahat kısıtlamaları azalacak. Uzun yolculuklar başlayacak. Almanya ülke içinde finansal olarak güzel gelişmeler olacak. Yabancı ülkelerle biraz gergin durumlar yaşanabilir. Sağlık konuları hala gündemde. Bu konularda görüşmeler yapılmaya devam edilecek. Bu hafta sağlık konusunda parasal kazançlar çok fazla olacak. Hafta başında çocuklarla ilgili sağlık konuları da gündeme gelebilir. Amerika son aylarda karşısına çıkan yenilikleri artık toparlayacak. Ülkede bu hafta para konuları daha fazla konuşulacak. Yeni yatırım fikirleri geliştirilecek. Bankalarla ilgili yenilikler onaylanacak. Hafta başında yaşlıların sağlıkları daha fazla konuşulacak. Hafta başında yaşlılarla ilgili kayıp haberleri de duyabiliriz. Ülkemizde bu hafta yurt dışı ile ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Seyahat konularında yeni kararlar alınacak. Turizmle ilgili hukuksal düzenlemeler tamamlanacak. Askeri konularda bazı kararlar alınacak. Hukukla ilgili konularda tartışmalar olacak. Hukukla ilgili liderler konusunda bazı kararlar sonuçlanacak. Bu önümüzdeki hafta daha net olacak. Ülkemizde bu hafta çocukların sağlık konuları daha fazla konuşulacak. Çocukların eğitim konuları konuşulacak. Yeni kararlar alınacak. 10 Haziran'dan sonra da bu kararlar uygulanmaya başlanacak. Ülkemizde finans konularında eski konular çok fazla konuşulacak. Eski borç konuları gündeme gelecek. Daha fazla tartışılacak. Lojistikle, iletişimle, medyayla ilgili yeni yasalar, yeni anlaşmalar da gündeme gelecek. Bunlarla ilgili görüşmeler de yapılacak. Siz de hangi ülkeyle ilgili yorum yapmamı isterseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime de mail atabilirsiniz. Doğum haritası analizi kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İstediğiniz dilde doğum haritası analizi için de mail atabilirsiniz. Şimdi 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Sene başından beri arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz sizi eğitmeye başladı. Arkadaşlarınızdan çok şey öğrendiniz, onlara çok şey öğrettiniz. Ama bu durumlar bazen sizi çok yordu. Arkadaşlarınız arasında elemeler yapmaya başladınız. Sizi anlamayan, size de bir şey katmayan arkadaşları hayatınızdan çıkartmaya başladınız. Yeni arkadaşlar edinmeye başladınız. Farklı kültürden, farklı ülkelerden yaşayan, farklı yaşlarda yeni arkadaşlar edinmeye başladınız. Bu sene sonuna kadar o kadar çok arkadaşınız olacak ki bazen bu arkadaş ilişkileri sizi yoracak. Bazen çok şey öğreneceksiniz. Çoğu zaman da size yeni pencereler açacaklar. Arkadaşlarınızla yapacağınız ortak projelerde de para kazanma şansınız olacak. Bunu da değerlendirmelisiniz. Temmuz sonuna kadar kendinizi geliştireceğiniz konular karşınıza çıkacak. Sanki kendinizi eğitmeniz için karşınıza öğretiler çıkacak. Bu öğreneceğiniz konular sizin enerjinizi de yenilemenizi sağlayacak. Son aylarda arayış içinde olduğunuz konuların çözümlerini daha iyi görmenizi sağlayacak. Bir şeyler kafanızda daha da netleşecek. Kendinize olan güveniniz yerinize gelecek. Evinizle, ailenizle ilgilenmeniz konusunda Mars size baskı yapıyor. Bu hafta evle ilgili konular sizi biraz gergin yapabilir. Öncelikle evinizle ilgilenmeniz gerektiğini anlayın. Evinizde daha fazla zaman geçireceğinizi anlayın. Bunlarla ilgili ne yaparsanız size iyi gelir. Bunu düşünün. Mars'a karşı koymayın. Mars'ın gücünü kabullenin. Mücadele etmeyin.
Evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev taşıyabilir, evde tamiratlar yapabilirsiniz. Evinizde bitkilerle vakit geçirebilirsiniz. Yemekler yapabilirsiniz. Hafta sonundan itibaren de kitaplarla daha fazla zaman geçireceksiniz. Mesela evinizdeki kitaplığı düzenleyebilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda da sizin gündeminizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberleri de alabilirsiniz. Eşinizle gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini düşünerek sakin kalmaya çalışmalısınız. Son senelerde daha pratik yemekler yapmaya başladınız. Farklı kültürdeki yemeklerle daha fazla ilgilenmeye başladınız. Teknolojik alet ve sistemleri yemeklerde ve mutfakta daha fazla kullanmaya başladınız. Umarım başladınız. Bunun sayesinde kendinizi geliştireceğiniz yeni alanlara yönelebilirsiniz. Belki de bunu iş fırsatına çevirebilirsiniz. Farklı yemekler, modern yemekler, farklı tarz yemek işleri size yeni pencereler açacak. Sosyal mecraları, sosyal alanları da kullanarak yemek sektöründe çok başarılı olabilirsiniz. Önümüzdeki 5 sene bu konudaki işlerde başarılı olabilirsiniz. Ancak uzun vadeli projeler için plan yapmayın. Projelerinizi daha kısa vadelerle yapın ve bitirin. Sonra yeniden başlayın. Yemek sektörüyle ilgili konular önümüzdeki 5 sene hep karşınıza çıkacak. Aniden gelişecek projelere de hep hazır olun. Bu hafta kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla daha fazla görüşeceksiniz. Onlarla iletişim halinde olacaksınız. Onlarla para konusunu konuşacaksınız. Onlarla ilgili para konularında güzel haberleri de alabilirsiniz. Gayrimenkul alanında, yemek sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimler yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk kafanızı biraz karıştırabilir. Net kararlar almanız zor olabilir. Mars ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz iş değişikliği, iş yeri değişikliği yapmak zorunda kalabilirsiniz. Haftaya gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün bakacak olursak, hafta başında çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Kardeşleriniz veya komşularınızın çocuklarıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Onlarla ilgili haberleri de alabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili konular karşınıza çıkacak. Yeni aşk arayanlar hafta başında yeni bir aşk konusu da gündeme gelebilir. Haftanın ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda sonuçlar alacaksınız. Son aylarda sizi üzen konular artık geride kalacak. Hafta ortasında kamu ile ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, sağlıkla ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Akrabalarınızla birlikte zamanda geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Hafta sonuna kadar Güneş burcunuzda, yani boğa burcunda olacak. Bu hafta doğanların doğum günlerini kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler olsun diyorum. Son haftalarda hayatınızda yeni başlangıçlar olmaya başladı. Aniden karşınıza çıkan konular sizin planlarınızı değiştirmenize de neden oldu. Siz önümüzdeki 5 sene plan konusunu bir düşünün. Çünkü yapacağınız planları çoğu zaman uygulayamayacaksınız. Bu yüzden plan değil, hayallerinizi büyütün. Sürekli hayaller kurun. Bunların da aniden olacağını bilmelisiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla, ilişkilerinizde bazı gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünerek
Sabırlı olmalısınız. Böylece büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta kardeşlerinizin, akrabalarınızın, komşularınızın hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Bu değişimlerle onların yanında olacaksınız. Bu hafta para konularında çok konuşacaksınız. Parayla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yeni yatırım planlarıyla ilgili araştırmalar da yapacaksınız. Yeni iş arayanlar yemek sektöründe, gayrimenkul alanında, dekorasyon sektöründe, basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İşiniz varsa iletişim, lojistik, medya, pazarlama ve reklamla ilgili konularda yapacağınız değişiklikler işlerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Bu alanlarda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bunları da önümüzdeki hafta tamamlayacaksınız. Parasal olarak bu hafta güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Para konusunda çifte şans sizinle olacak. Temmuz sonuna kadar karşınıza çok fazla yeni kişi çıkacak. Bu yeni kişilerle çok çabuk arkadaş olacaksınız. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Onlar da sizden çok şey öğrenecek. Arkadaş ilişkilerinizde şanslı olacaksınız. Arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde de kolay para kazanacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yapacağınız işlerde de şanslı olacaksınız. Bu işlerden daha fazla da para kazanabilirsiniz. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili dersler almak için de bu hafta çok uygun olacak. Temmuz sonuna kadar yapacağınız eğitimler size daha fazla para kazandıracak. Bunu da değerlendirmelisiniz. Aralık 2020'den beri finansla ilgili sizi zorlayan konular da önümüzdeki haftadan sonra artık bitecek. Haftaya daha detaylı anlatacağım. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evinizde vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle birlikte plan yapabilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için de hafta başı uygun olacak. Bunları da hızlıca tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren bazı konuları da sonuçlandıracaksınız. Hafta başında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Haftanın ortasında çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuların sonuçlanacağını göreceksiniz. Çocuklarınızla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konuları toparlayacaksınız. Ancak net kararları alamayacaksınız. Hafta sonunda sağlığınızla ilgili bazı konuların artık bittiğini göreceksiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı geride bırakacaksınız. Hafta sonunda sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu alanlarından beklediğiniz iş haberlerini veya farklı haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. 21 Mayıs'ta Güneş burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Bu hafta doğanların doğum günlerini kutluyorum. Sağlıklı nice seneler diliyorum. Merkür burcunuzda, Venüs burcunuzda, Güneş de artık burcunuzda olacak. Bu hafta enerjiniz çok yüksek olacak. Hızlı düşünüp, hızlı hareket edip, hızlı adımlar atacaksınız. Sanki bir şeylere yetişmeye çalışacaksınız. Çok fazla kişiyle görüşmeler yapacaksınız. Para konusunda görüşmeler yapacaksınız. Yatırım konularında görüşmeler yapacaksınız. Kafanızı toparlamak zor olacak ama sizin her şeye yetecek enerjiniz de olacak. Son aylarda hayatınızı düzene koymak için çok mücadele ettiniz. Sürekli yeni şeylerle karşılaştınız. Bu yenilikleri anlamaya çalıştınız. Bu yenilikleri kabullenmeye çalıştınız. Artık daha rahat kabulleneceksiniz. Yeni düzenle devam edeceksiniz.
Son aylarda ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Karşınızdaki kişi veya kişilerin değiştiğini düşündünüz. Ancak sizin onlara bakış açınız değişti. Bunu anlamaya çalıştınız. Artık bunu kabulleneceksiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeli misiniz? Buna cevap arayacaksınız. Bunun cevabını da önümüzdeki hafta vereceksiniz. Venüs burcunuzda ilerliyor. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Konulara ve olaylara daha duygusal yaklaşacaksınız. Ancak altındaki sebepleri de mutlaka araştıracaksınız. Bence bu güzel enerjileri boşa harcamayın. Çevrenizdeki kişilerle olan duygusal bağınızı sorgulamadan kabul edin. Bunu güzellikleriyle paylaşın. Yeni iş arayanlar yemek sektöründe, finans sektöründe, gayrimenkul sektöründe, dekorasyon sektöründe yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Haziran ortasına kadar da bunlarla ilgili başlangıç yapabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili kafanız hala karışık. Net kararlar almak istiyorsunuz ancak alamıyorsunuz. Bu haftada net karar almanız zor olacak. Evliliğiniz veya ilişkinizle ilgili kafanızdaki sorulara önümüzdeki hafta daha net cevaplar alacaksınız. Bu hafta çok fazla gündeme getirmeyin bence. Bu hafta iletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu da algılarınızı yorabilir, dikkat dağınıklığı yapabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Para konusunda kararlar alırken de dikkatli olmalısınız. 2 kere düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta iş konusunda şanslı olacaksınız. İşiniz varsa parasal olarak güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Para konusunda şanslı olacaksınız. İşiniz yoksa çok farklı iş çeşitleri de karşınıza çıkacak. Bu şansı değerlendirin. Seçenekler arasında kalıp kararsız olursanız şansınızı da küstürebilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar Temmuz sonuna kadar eğitimle ilgili de alanlarda şanslı olacaksınız. 30 Mayıs'ta Merkür burcunuzda yani İkizler burcunda retro yapacak. Şimdiden bunu hatırlatayım. Detaylarını da önümüzdeki hafta paylaşacağım. Eğitim hayatında olanlar önümüzdeki 2 sene eğitim konularında daha pratik ve daha hızlı düşüneceksiniz. Bu pratik ve hızlı düşünme sizi başarılı yapabilir. Ancak sizi tembelliğe de sürükleyebilir. Enerji harcamadan sonuca ulaşmak isteyeceksiniz. Ancak bu size zarar verebilir. 2 sene pratik olmanın avantajını yaşayacaksınız. Eğitim konularda sınacaksınız. Sabrederseniz büyük başarılar kazanacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki bazı sonuçların haberlerini alabilirsiniz. Basın yayınla, medya ile iletişimle, lojistikle ve pazarlama ile ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta başında sonuçlarını alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da bazı sonuçları alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda bazı sonuçları da alabilirsiniz. İlişkinizle ilgili önümüzdeki hafta daha net kararlar alacaksınız. Hafta sonunda aşk ilişkinizde karar almak isteyeceksiniz. Ancak net karar alamayacaksınız. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Özellikle onların eğitim hayatıyla ilgili konularda sonuçları alabilirsiniz. Eğer bebekte bekliyorsanız bununla ilgili haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 17-23 Mayıs haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Mars burcunuzda ilerliyor. Son haftalarda bu sizi biraz gergin yapmaya başladı ama bir yandan da hayatınıza düzen katmaya başladı.
İşinizle ilgili, evinizle ilgili, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili konuları toparlamaya çalışacaksınız. Son senelerde net kararlar alamadıysanız artık karar alma zamanı. Haziran ortasına kadar bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Bu hafta hayatınızdaki değişimleri tamamlamaya devam edeceksiniz. Bir yandan daha ruhsal olarak kendinizi yenilemeye de çalışacaksınız. Kendi kendinize zaman geçirmek isteyeceksiniz. Kendinize zaman ayırmak zor olacak. Ancak buna fırsat yaratmalısınız. Yoksa sorunlarla mücadele edemezsiniz. Zaten Haziran 2020'den beri kafanızı toparlamanız zor oldu. Ruhsal olarak kendinizi yenilemeniz gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Farklı konulardaki kitaplar okuyarak, farklı alanlarda araştırmalar yaparak, kendinize zaman ayırarak, doğada zaman geçirerek kendinizi yenilemeniz gerekiyordu. Bunları yapmaya şimdi daha fazla ihtiyacınız olacak. 2019 ve 2020 senelerinde artık geçmişten kopmanız gerektiğini anlamıştınız. Geçmişi geride bırakmanız gerektiğini anlamıştınız. Yengeç burcu biraz geçmişi asla unutamaz. Hafızası çok kuvvetlidir. Kendini geçmişle besler. Ancak son senelerde sizi üzen konular çok fazla oldu. Bu yüzden geçmişle bağınızı koparmazsanız geleceğe adapte olamazsınız. Sizi üzen konuları geride bırakmaya çalışın. Onlardan çıkaracağınız dersleri çıkartın. Bu dersleri iyi öğrenin. Bunları artık uygulayacaksınız. Geçmişi sadece anılarda bırakın. Onların ağır yüklerini daha fazla üzerinizde taşımayın. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız kolay olabilir. Algılarınızı açın. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Bu hafta başlayacağınız işler uzun süreli işler olacak. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işlerinizde hafta sonuna kadar da başarılı olacaksınız. Bu fırsatı da değerlendirmelisiniz. Mistik konularla, kitaplarla, sezgilerle, yazı yazmakla, şiir yazmakla ilgili işleriniz varsa bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu konularda daha önce başlangıç yaptıysanız bu hafta başarılı olacaksınız. Bu konularda para da kazanabilirsiniz. Sezgileriniz bu hafta kuvvetli olacak. Ancak mantık süzgecinden geçireceksiniz. Sezgilerinizi sürekli sorgulayacaksınız. Bu hafta yurt dışı ile ilgili konularda şanslı olacaksınız. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili hayaller kurmaya da başlayın. Hatta bu hafta bu hayalinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konusunda bu hafta şanslı olacaksınız. Beklemediğiniz başarıları kazanabilirsiniz. Temmuz sonuna kadar eğitim konusunda hep şanslı ve başarılı olacaksınız. Bu hafta işlerinizle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Son haftalarda düşünüp de yapamadıklarınızı bu hafta toparlayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle iş bulabilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde başarılı olacaksınız. İşi olanlar işle çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir, işinizle ilgili değişimlere zorlayabilir. İş yerinizi değiştirebilirsiniz, iş alanınızı değiştirebilirsiniz, işten ayrılabilir veya işinizde terfi de edebilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında para konusunda güzel gelişmelerin haberini alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Aylardır gündemde olan para konuları sonuçlanabilir. Yeni para kaynakları da yaratma konuları da gündeme gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuları sonuçlandığını da görebileceksiniz. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için de hafta sonu uygun olacak. Son aylarda bunu planladıysanız artık sonuçlandırabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili de hafta sonunda bazı konular sonuçlanacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Hafta sonunda eşinizle birlikte uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım.
2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda çok fazla zaman geçirdiniz. Sosyal mecralarda işler yapmaya başladınız. Bu işlerle mücadele ettiniz, başlangıçlar yaptınız, umarım yaptınız. Şimdi bu işlerden para kazanma zamanı başlıyor. Geçen hafta bu konularda para kazanmaya başladınız. Bundan sonraki süreçte de sürekli para kazanmaya devam edeceksiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu ortamlarda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bazen de duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Son aylarda yeni arkadaşlarınız oldu. Eski arkadaşlarınızla sorunlar yaşadınız. Eski arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi sorguladınız. Bu haftada yeni arkadaşlarla tanışacaksınız. Bu hafta iş konusunda görüşmeler yapacaksınız. Eğer işiniz varsa başarılı olacaksınız. İşinizde güneş gibi parlayacaksınız. İşiniz yoksa hafta başında görüşmeler yapabilirsiniz. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Önümüzdeki 5 sene iş konusunda ani bitişler, ani başlangıçlar olacak. Bunun bilincinde olun. Çalışacağınız işlerde kısa vadeli projelerde çalışacağınızı bilirseniz gergin olmazsınız. Mesela sanatla ilgili işler yapıyorsanız, dizi filmde oynuyorsanız bu dizinin uzun süreli olmayacağını bilmelisiniz. Mesela şantiyede çalışıyorsanız bu şantiyedeki işinizin uzun süreli olmayacağını bilmelisiniz. Önümüzdeki 5 sene yapacağınız her işte planlarınız değil, hayalleriniz sizi yönetecek. Özgür çalışma isteğiniz işlerinizi yönetecek. Özgür ortamda çalışmak isteyeceksiniz. Özgür düşüncelerinizi, çılgın fikirlerinizi işinizde kullanmak isteyeceksiniz. Teknolojik bilgilerinizi sınırsızca işinizde kullanmak isteyeceksiniz. Bunlar olmazsa o iş yerinde çok kalamayacaksınız. Bu hafta ruhsal olarak yorgun olacaksınız. İçinizde fırtınalar kopacak. Bu fırtınaları iyi yönetirseniz çok başarılı olursunuz. Mesela yemekle ilgilenirseniz güzel eserler çıkarabilirsiniz. Dekorasyonla ilgilenirseniz güzel eserler çıkartabilirsiniz. Ama bir yandan da kendi içinizdeki gücü beslemelisiniz. Çünkü zaman zaman kendi içinizde çok muhakeme yapacaksınız. Mümkün olduğu kadar kendinizle yalnız kalmayın. Bu sizi depresyona itebilir. İçinizdeki enerjinin farkına varın. Sizi ne mutlu eder? Bunu keşfedin ve bunu uygulayın. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Ancak yeni başlayacak aşk ilişkisi kafanızı karıştırabilir. Çok net olamayacaksınız. Bu yüzden akışına bırakın. Zamanla karar vereceksiniz. Bu sene ve önümüzdeki sene ikili ilişkilerle sınanacaksınız. Hem özel ilişkiniz, hem iş ilişkiniz, hem çevrenizdeki kişilerle yaşadıklarınızdan çok şey öğreneceksiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi eğitecek. Eğer inat etmezseniz güzel şeyler öğreneceksiniz. Bundan fayda sağlayacaksınız. İlişkilerinizde de düzen kuracaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. Özellikle duygusal hayatınızdaki iniş çıkışları toparlayacaksınız. Ruhsal olarak kendinizi toparlayacaksınız. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgilenenler hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal konularda güzel haberler alabilirsiniz. Para kazanma konusunda yenilikler de karşınıza çıkacak. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuları artık kabulleneceksiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabulleneceksiniz. Hafta sonu kardeşlerinizle veya akrabalarınızla birlikte zaman da geçirebilirsiniz. Bunun için plan yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 17-23 Mayıs haftası arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda iş ve eğitim konuları sizi çok yordu. Mart ve Nisan aylarında iş ve eğitim konularıyla ilgilenmekten yoruldunuz. Eğer eğitimle ilgili işiniz varsa daha fazla yoruldunuz. Şimdi artık bu yorgunluğun üstüne kahve içme zamanı başlıyor. Artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. Eğitim konularındaki emeklerinizin karşılığında büyük başarılarla alacaksınız. Bu hafta işle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Eğer işiniz varsa yeni konular gündeme gelecek. Son aylarda zaten iş konusunda kendinizi yenilemeniz gerekiyordu. Bunu anladınız, umarım anladınız. Artık yeni sistemler, yeni araçlar, yeni yöntemleri işlerinize katacaksınız. Bundan da çok fayda sağlayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta iş başvuruları yapmak için güzel bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar sürekli başvuru yapın. İş görüşmelerine gidin. Bu görüşmelerden sonuç alacaksınız. 10 Haziran'dan sonra yeni iş başlangıcı yapacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Eski arkadaşlarınızla gergin durumlarda yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizin hayatınızdan uzaklaşabilir. Bunu da göreceksiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bazen bunalacaksınız. Eğer disiplinli olursanız, sabırlı olursanız kazançlı olacaksınız. Bu yoğunluk size parasal kazançlar da sağlayacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde başarılı olabilirsiniz. İşlerinizde arkadaşlarınızdan destek de alacaksınız. Yeni iş arayanlar yemek sektöründe, gayrimenkul sektöründe, dekorasyon sektöründe yeni işler bulabilirsiniz. Bu sektörlerle ilgili sosyal mecra, sosyal alan, e-ticaret gibi bölümlerde işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Aralık 2020'den beri evinizi taşımak, başka şehre taşınmak, başka ülkeye taşınmak konuları gündemimizdeydi. Bunlarla ilgili değişimleri yapmadıysanız bu hafta veya önümüzdeki hafta bunları tamamlayacaksınız. Ya tamamen değişimi yapacaksınız ya da yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Eylül ayından sonra zaten yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu hafta ilişkiler konusunda şanslı olacaksınız. Yapacağınız görüşmelerden çok şey öğreneceksiniz. Evlilik organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Bu evlilik şanslı bir evlilik olacak. Bu hafta biraz kıskançlık da yapabilirsiniz. Bunu kontrol etmelisiniz. Sağlık konuları hala gündeminizde. Sağlık konusunda bu sene sonuna kadar siz şifacı olacaksınız. Bunu kullanmalısınız. Hem sizin sağlığınız için hem çevrenizdekilerin sağlığı için şifacı yanınızı kullanmalısınız. Bu size psikolojik olarak da iyi gelecek. Yeni aşk arayanlar iş ortamında, eğitimle ilgili ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk ilk başlarda kafanızı karıştırabilir. Hemen karar vermeyin. Kendinize biraz zaman tanıyın. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak biraz depresif durumlar yaşayabilirsiniz hafta başında. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Duygusal ve ruhsal hayatınızla ilgili muhakemeler yapacaksınız. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Son aylarda hayatınızda planladığınız konuları tamamlayacaksınız. Yaklaşan dolunayın etkisiyle de bazı konuları artık netleştireceksiniz. Evlilik organizasyonlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkiniz veya evliliğinizi sonlandırabilirsiniz. Ortaklık konularında da sonuçları alabilirsiniz. İşinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. İş ve eğitim konusunda hafta ortasında güçlü ve başarılı olacaksınız. Görüşmelerinizde ve sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Haftanın son günlerinde parasal olarak olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak.
Beklediğiniz para varsa elinize geçecek. Para konusunda beklentileriniz sonuçlanacak. Yatırımla ilgili artık daha net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda işlerle daha fazla yoğun olmaya başladınız. Bu durum sizi çok yorsa da başarılar kazanacaksınız. Daha fazla para kazanacaksınız. İşiniz varsa bu hafta işle ilgili yine çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. İş değiştirmeyi düşünebilirsiniz. İş yeri değiştirmeyi düşünebilirsiniz. İşinizde terfi ile ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yoğun olacaksınız. Temmuz sonuna kadar eğitim konularında hep yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz de başarılı olacaksınız. Bu hafta uzaktaki kişilerle görüşmeler yapacaksınız. Duygusal görüşmeler yapabilirsiniz. Duygusal ilişkinizle ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni haberler alabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İşlerinizle ilgili konularda uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. İş görüşmeleri için de uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. Gayrimenkul sektöründe, yemek sektöründe, dekorasyon sektöründe yeni işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Son haftalarda borç alacak konuları sizi meşgul etti. Alacakları almaya çalıştınız, borçları kapatmaya çalıştınız. Bu konularda yoruldunuz. 11 Mayıs'taki yeni ay borç alacak konusunda yeni konuları da karşınıza çıkarttıysa bu konular Kasım ayı ortasına kadar gündeminizde olacak. Son aylarda kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Onların hayatında değişiklikler oldu. Bu sizin hayatınızı da etkiledi. Onların hayatındaki yenilikleri kabullenmeye çalıştınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Önümüzdeki haftadan sonra daha kolay kabulleneceksiniz. Önümüzdeki 2 sene aşkla ilgili konularda sınanacaksınız. Aşk ilişkinizden çok şey öğreneceksiniz. Kendinize çok şey katacaksınız. Aşkta özgür olmak isteyeceksiniz. Bunu anlamaya çalışacaksınız. Karşınızdaki kişiye anlatmaya çalışacaksınız. Bu sene bunun mücadelesini vereceksiniz. Yeni aşk arayanlar bu sene çok fazla seçenek karşınıza çıkacak. Seçim yapmak bazen zor olacak. Belki seçim yapmak istemeyeceksiniz. Ancak aşk ilişkinizde gizli kapaklı konular her an ortaya çıkabilir. Bu sene aşk konusunda gizlilik olmayacak. Bunun bilincinde olun. Yoksa büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sene aşık olacağınız kişi farklı karakterlerde, farklı ülkede yaşayan, farklı yaşlarda, farklı dil konuşan biri olabilir. Aniden başlayacak aşk ilişkisine de hazır olun. Aniden bitecek aşk ilişkisine de hazır olun. Bu hafta çocuklar ve çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Çocuk konusunda yeni şeyler öğreneceksiniz. Çocuklarınız konusunda bu sene sonuna kadar şanslı olacaksınız. Bu hafta sağlık konusunda yeni konular gündeme gelebilir. Bazı sağlık konularını da abartabilirsiniz. Eğer sağlığınıza dikkat ederseniz, abartmazsanız daha kolay çözümler üretebilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Topluluk önünde başarılı da olabilirsiniz. E-ticaret gibi teknolojik ortamlarda yaptığınız çalışmalarınızı sonuçlandırabilirsiniz. Hafta ortasında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızdaki
Hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. İşinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. İşinizle ilgili bazı sonuçları da alacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda uzun yollarla ilgili konularda biraz gerildiniz. Gitmek istediğiniz gidemediniz. Zaten son senelerde özgür olmak, özgürce yollar yapmak istediğiniz ancak son bir senedir bunları gerçekleştiremediniz. Geçen 2 sene seyahat, yolculuk, uzun yollarla ilgili konuları artık eskisi gibi olmayacağını zaten anlamıştınız. Bu ay bunları tekrar düşüneceksiniz. Seyahat, uzun yolculuk, uzun yollarla ilgili konularda artık farklı sistemleri kullanacaksınız. Farklı planlar yapacaksınız. Bu hafta yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte de uzun yolculuk ya planlayabilirsiniz ya da yapabilirsiniz. Hafta başında uzak yerlerdeki kişilerle, yurt dışındaki kişilerle daha fazla görüşeceksiniz. Bu işlerinizle ilgili görüşmeler olabilir. Ortak işlerinizde yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Bu hafta finans konularıyla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Borç alacak konularını görüşeceksiniz. Bunlara kolay çözümler üreteceksiniz. Bu haftadan sonra borç alacak konuları daha fazla gündeminizde olmaya başlayacak. Banka işlemleri daha fazla gündemimizde olacak. Bazen gergin durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınıza da dikkat etmelisiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili sözleşmeler, anlaşmalar yapacaksınız. Bu konularda görüşmeler yapacaksınız. Bununla ilgili iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Biraz daha dikkat dağınıklığı, bu size de biraz dikkat dağınıklığı yapabilir. Bu hafta sözleşmeleri, anlaşmaları toparlayın. Bunlarla ilgili imzaları tamamlayın. 30 Mayıs'tan sonra sözleşme, anlaşmalarla ilgili ilerlemek zor olacak. 30 Mayıs'tan önce bu konuları sonuçlandırın. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir, sabrınızı sınayabilir. Eğer sabırlı olursanız Temmuz sonuna kadar eğitim konularında başarılı olacaksınız. Bu hafta uzun yollarla ilgili daha fazla harcama yapabilirsiniz. Eğitim konularında daha fazla harcamalar da yapabilirsiniz. Aralık 2020'den beri para kazanma, yatırım yapma konularında sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bu konularda kendinizi yenilemeniz gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Bu haftadan sonra yatırımla ilgili eski sistemleri, eski yöntemleri geride bırakacaksınız. Karşınıza çıkan yeniliklerle devam edeceksiniz. Bu hafta aşk konusunda şanslı olacaksınız. Duygularınızı paylaşmak daha kolay olacak. Aşk ilişkinizden çok şey öğreneceksiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta karşınıza birçok seçenek çıkabilir. Kararsız kalabilirsiniz. Seçim yapmakta kararsız kalırsanız elinizde seçenek kalmayabilir. Evli ve ilişkisi olanlar romantik planlarınızı yapın. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında iş konusunda beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler de başlayacak. İşle ilgili ortaklık konularda bitişler de söz konusu olabilir. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi sonuçlandıracaksınız. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmaları da tamamlayacaksınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla ilgili bazı konularla ilgili de sonuçları göreceksiniz. Haftanın son gününde biraz depresif olabilirsiniz. Yaklaşan dolunayın da etkisiyle enerjinizi dengelemek de zor olabilir. Ani duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Hayatınızda bazı konuları artık sonuçlandıracaksınız. Bu konularla birlikte ruhsal olarak da rahatlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için
Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. 26 Mayıs 2021'de burcunuzda, yay burcunda gerçekleşecek dolunay yani ay tutulması. Bu hafta sizi biraz gergin yapabilir. Mistik konularla ilgilenerek, gizemli konularla ilgilenerek, nefes terapileri yaparak, ritüeller yaparak bu gerginliği atmalısınız. Bu hafta üzerinizde büyük bir yük varmış gibi hissedebilirsiniz. Son bir senenin yorgunluğunu hissedeceksiniz. Artık bir şeyler tamamlansa diyeceksiniz. Bazı şeylerin artık bitmesini isteyeceksiniz. Psikolojik olarak yorgunsunuz, fiziksel olarak yorgunsunuz. Son bir senenin yorgunluğunu üzerinizden atmak istiyorsunuz. Bu hafta geçmişle vedalaşma zamanı olacak. Bazı konuları artık geride bırakmanız gerektiğini anlayacaksınız. İlişkilerinizle ilgili, sağlığınızla ilgili, finans konularıyla ilgili yorgunlukları artık geride bırakacaksınız. İlişkilerinizde daha net olmaya başlayacaksınız. Karşınızdaki kişi veya kişileri ya olduğu gibi kabulleneceksiniz ya da kabul etmeyip ayrılacaksınız. Bunun kararını bu hafta daha net görmeye başlayacaksınız. Önümüzdeki haftadan sonra da uygulayacaksınız. Son bir senedir evlilik planlarınızı sürekli ertelediyseniz artık organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak bu organizasyonlarınızı 23 Haziran'dan sonra yaparsanız doğru bir adım atmış olursunuz. Bu hafta borç alacak konularıyla ilgileneceksiniz. Özellikle eşiniz veya ortağınızla ilgili borçlar karşınıza çıkabilir. Bunları daha kolay ödeyeceksiniz. Banka işlemleriyle daha yoğun olacaksınız. Bu bazen sizi bunaltabilir. Eski borçlar, eski para konuları da gündeme gelebilir. Eşiniz veya ortağınızla ilgili bazı iş sözleşmeleri gündemde olacak. Bunlarla ilgili araştırmalar yapacaksınız, görüşmeler yapacaksınız, imzalar da atacaksınız. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla olacak. İletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bu dikkat dağınıklığı da yapabilir, kontrollü olmalısınız. Bu hafta ev, aile konusunda şanslı olacaksınız. Evinizde daha fazla huzurlu olacaksınız. Eşinizle ilişkiniz daha uyumlu, daha duygusal ve güzel olacak. Ebeveynlerinizle ilgili konuları biraz abartabilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizin sağlık konularıyla da ilgileneceksiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta karşınıza çıkabilir. Ancak biraz kararsız kalabilirsiniz. İlişkinizle ilgili ciddi kararları Haziran sonuna bırakmalısınız. Evli veya ilişkisi olanlar partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Venüs ve Güneş özellikle hafta sonunda size güzelliklerini sunacak. Bu güzel enerjiden faydalanabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Son aylarda yurt dışı ile ilgili veya uzak yerlerle ilgili yarım kalan konuları artık sonuçlandıracaksınız. Beklediğiniz haberleri de alabilir, uzun yolculuk yapabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında sonuçları göreceksiniz. Sınavlarınız varsa, görüşmeleriniz varsa bu hafta başarılı olacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte başlangıçlar yapacaksınız. İşlerinizi hafta ortasında daha kolay toparlayacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Haftanın son günlerinde sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili, e-ticaret gibi konularda bazı sonuçları alacaksınız. Bunlarla ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarında da bulunabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Çocuklarınızın sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta sağlık konularıyla ilgileneceksiniz. Sağlık konularında görüşmeler yapacaksınız. Sağlıkla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili daha fazla harcamada yapabilirsiniz. Ancak istediğiniz sonucu almak biraz zor olacak. Bu hafta ikili görüşmeler yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili, eşinizle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Eşinizi ilgilendiren konularda görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu konularda bazı sonuçları göreceksiniz. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası da yaşayacaksınız. Eğer ortak işleriniz varsa ortaklarınızla yeni projelerde başlatabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili net kararlar almayın. Aşk ilişkinizle ilgili Haziran ayı ortalarından sonra daha kolay kararlar alacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili bu hafta yeni kararlar alacaksınız. Bunları da Haziran ortasına kadar uygulayabilirsiniz. Yeni yatırım planları yapabilirsiniz. Aniden karşınıza çıkacak olan fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Bu konuda kardeşleriniz, akrabalarınız size destek olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularınızdan birçok şey öğreneceksiniz. Bu öğreneceğiniz konular önümüzdeki sene daha fazla gündemimizde olacak. Mars burcu veya Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz İşinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta yeni işe başlamak, iş değiştirmek, terfi etmek, iş yeri değiştirmek konuları gündemimizde olacak. Yeni iş arayanlar hukuk sektöründe, yatırım alanlarında, gayrimenkul sektöründe, yemek sektöründe yeni işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Son bir senedir sezgilerle ilgili, mistik konularla ilgili, psikik güçlerle ilgili öğrendiklerinizi artık daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Umarım anlayacaksınız. Bu konular sizin psikolojik olarak sorunlarınızı çözmenize de yardımcı olacak. Ortaklarınızla ilgili, eşinizle ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Sonuçlarını da Temmuz'da alacaksınız. Son senelerde sizi üzen konuları artık geride bırakacaksınız. Son bir senedir psikolojinizi yenilemekle ilgili karşınıza çıkan konuları kabullenmelisiniz. Psikolojinize iyi gelecek konulara odaklanmalısınız. Yoksa sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta başarılı olacaksınız. Temmuz sonuna kadar olacak sınavlarınızı da başarıyla tamamlayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için teşekkürler. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında borç alacak konularıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Kredi ödemeniz bitebilir, borçlarınızı da kapatabilirsiniz. Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta başında yeni haber alabilirsiniz. Miras konuları sonuçlanacak. Hafta ortasında uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları da tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını hafta ortasında alabilirsiniz. Haftanın son gününde işlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. İş konusunda artık geçmişi geçmişte bırakmak zorundasınız. Son aylarda hayatınıza katılan yenilikleri görecek ve bu yeniliklerle devam edeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta aşk kapınızı çalacak. Partnerinizle birlikte duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Bunun için planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar aşkı bulabilirsiniz. Ancak kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz. Hemen karar almayın. Zamana bırakın. Çünkü mantık ve duygu karmaşası yaşayacaksınız. Duygularınızda net olamayacaksınız. Yazıyla, romantik kitaplarla, şiirler, duygularınızı paylaşmak isteyeceksiniz. Bunu da başaracaksınız. Sanatla ilgileniyorsanız, sanat dünyasındaysanız bu hafta çok fazla göz önünde olacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili gündeme de gelebilirsiniz. Sahnelerde, topluluk önünde çok fazla zaman geçireceksiniz. Bu size güzel enerjiler katacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Anlatmak istediğinizi anlatacaksınız. Karşınızdaki kişileri de etkilemeyi başaracaksınız. Sahnelerdeki işlerinizden, topluluk önünde olacağınız işlerinizden bu hafta daha fazla para kazanacaksınız. Son haftalarda sağlık konuları sizi biraz üzmeye başladı. Mide ve solunum sistemi kısımlarına biraz daha dikkat etmelisiniz. Bu hafta başında eşinizin sağlığıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Çocuklar konusunda duygusal zamanlarda yaşayacaksınız. Çocuğunuz varsa onun başarılarına da şahit olacaksınız. Bu hafta çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu işlerden çok para kazanacaksınız. Çifte şans yaşayacaksınız. Bu hafta para konusunda şanslı olacaksınız. Bir beklerken daha fazla kazanacaksınız. Bu hafta yaşayacağınız para konusundaki tecrübelerinizi not edin. Önümüzdeki sene benzerlerini yaşayacaksınız. Bu haftadan sonra yeni yatırım konuları gündeme gelebilir. Bu yatırım konularında şanslı olacaksınız. Önümüzdeki sene bunu daha iyi göreceksiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, hizmet sektöründe, kamu sektöründe, gayrimenkul alanında, dekorasyonla ilgili alanlarda, yemek sektöründe işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşi olanlar bu hafta işlerinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. İşlerinizi sosyal mecralarda, topluluk önünde daha fazla lanse edeceksiniz. Bu da size başarılar getirecek, daha fazla kazançlar getirecek. Kitaplarla, yazıyla, iletişimle ilgili işleriniz varsa bu işlerinizle ilgili topluluk önünde olacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Bu hafta ebeveynlerinizle vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta başında eşinizin ebeveynleriyle ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Bu hafta yaşayacaklarınızı not edin. Önümüzdeki senenin fragmanı olacak. Haftaya gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için teşekkürler. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün bakacak olursak hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net karar almak isteyeceksiniz. Bu kararları almanız zor olacak. İnatlaşmalar olabilir. Kararlarınızı erteleyeceksiniz. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinizde tadilat yapmak, evinizde yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızlıca gerçekleştireceksiniz. Hafta başında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Hafta ortasında banka kredisi, borçlar, hukuksal işlemlerle ilgileneceksiniz. Borç alacak konularda bazı sonuçlar alacaksınız. Kredinizi kapatabilirsiniz, borçlarınızı kapatabilirsiniz. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Sözleşmelerle ilgili imzaları da hafta ortasında atabilirsiniz. Haftanın son günlerinde yurt dışından beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan bu konular artık netleşecek. Hafta sonunda eğitimle ilgili, yurt dışında eğitimle ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum.
duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 17-23 Mayıs arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta sizin haftanız olacak. Enerjiniz yüksek olacak. Her şeye yetişmeye çalışacaksınız. Sanki bir şeyler kaçıyor gibi hissedebilirsiniz. Bazı şeyleri şaşkınlıkla karşılayacaksınız. Bu hafta şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Hisleriniz çok kuvvetli olduğunu da bilmelisiniz. Temmuz 2021 sonuna kadar olan süreçte şanslı olduğunuz konuları not edin. Eğitim aldığınız konuları not edin. Hayattan neler öğreneceksiniz bunları not edin. Parasal olarak nelerle karşılaşacaksınız bunları not edin. Aşkta, işte şansınız ne olacak bunları not edin. Çünkü Aralık 2021, Mayıs 2021 arasında bunlara benzer şeyleri yaşayacaksınız. Şimdilerde fragmanını yaşayacaksınız. Son aylarda ruhsal olarak biraz zor bir süreç geçirdiniz. Aslında önümüzdeki sene sonuna kadar da bu süreç devam edecek. Ama siz bu süreci kendinizi eğitmek, kendinizi yenilemek için kullanırsanız daha iyi olacak. Psikolojiyle, sosyolojiyle, astrolojiyle, felsefeyle ilgilenirseniz, teknolojik alet ve sistemleri kullanmayı öğrenirseniz bu 2 seneyi büyük başarılarla tamamlayabilirsiniz. Aslında bir kriz durumundasınız ama bu krizden çıkmak da sizin elinizde. Var olan enerjinizi nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Eğer hem kendinizi eğitir hem de bu eğitimi başkalarına aktarabilirseniz çok başarılı olacaksınız, çok para kazanacaksınız. Bu sene ve önümüzdeki sene sağlık alanında, psikolojik alanında, felsefe alanında, astroloji alanında, mistik konularda, meditasyon gibi alanlarda, spor ve mistik konularının birleştiği alanlarda çok başarılı olacaksınız. Çok para kazanacaksınız. Teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız işlerde de çok başarılı olacaksınız. Çok para kazanacaksınız. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Yeni komşularla tanışabilirsiniz. Kardeşlerinizle, komşularınızla ilgili yeni konularla da karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Onlarla görüşmeler yapacaksınız. Onlarla ilgili konuları daha fazla görüşeceksiniz. Eşinizle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. İlişkinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak bu kararları 10 Haziran'dan sonra sonuçlandıracaksınız. Bu hafta çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlarda yapacaksınız. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili konular sizi biraz gergin yapabilir. Daha sakin olursanız, daha duygusal olursanız kolay çözümler üretebilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkiniz çok fazla gündeminizde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili mantık ve duygusallık arasında kalacaksınız. Mantığınızla duygularınızı yöneteceksiniz. Bu aşk ilişkinizde gerginlik yaratabilir. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alacaksınız. Aşk ilişkinizde güzel gelişmeler varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Bunu da 10 Haziran'dan sonra uygulayabilirsiniz. Aralık 2020'den beri işle ilgili konularda kafanız hep karıştı. Yeni bir iş alanı, yeni bir sektör, işlerinizi taşımak, bunlar hep gündemimizde oldu. Bunlarla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Şimdi bunları toparlama zamanı olacak. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa bu hafta güneş gibi parlayacaksınız. Spotlar üzerinizde olacak. İşinizde başarılı olacaksınız. Topluluk önünde daha fazla zaman geçireceksiniz. Bazen bu sizi yoracak, zorlayacak. Sabrederseniz başarılı olacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 17-23 Mayıs haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinizi etkileyen konulardan uzak durmalısınız.
Son aylarda sağlıkla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri kabul edeceksiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler yapacaksınız. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkinize dair net sonuçlar alacaksınız. Evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı da yapabilirsiniz. Ortak işlerinizle ilgili hafta sonunda bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Haftanın son gününde borç alacak konuları nedeniyle biraz gergin olabilirsiniz. Uzun zamandır sizi üzen borçları da kapatabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili, parayla ilgili hukuksal konularda varsa bunlarla ilgili sonuçları da görebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.